Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizi yıllarımı verdiğim tozlu ve engebelli yollarda tarihin derinliklerine, o eski taş ve ahşap kokulu konakların en gizli, en mahrem köşelerine götüreceğim. Hepimiz eski bir evin önünden geçerken ah bu duvarların dili olsa da konuşsa, acaba bu eşiklerin altında neler saklıyordur diye düşünmüşüzdür. İşte bugün sayısız kazıda ve araştırmada edindiğim tecrübelerle o sessiz duvarları ben konuşturacağım. Size dedelerimizin, ninelerimizin o fırtınalı yıllarda biriktirdiklerini nasıl birer mühendislik dehasıyla sakladıklarını, bir evin içinde hazinenin en çok saklandığı o 5 stratejik noktayı sanki arazide yanınızdaymışım gibi anlatacağım arkadaşlar. Anadolu'da bir evi sadece barınacak bir yer olarak görmek bizim meslekte yapılabilecek en büyük hatadır. Bu topraklar binlerce yıl boyunca istilaların, savaşların ve ekonomik krizlerin geçiş güzergahı oldu. Bu yüzden bir ev aynı zamanda bir kale, bir sığınak ve en önemlisi de ailenin tüm birikimini koruyan koca bir kasadır. Şimdi gelin bu gizli dünyayı benim uzmanlık merceğimden tüm ayrıntılarıyla keşfedelim. Öncelikle sahada hep kendimize sorduğumuz şu soruyu sormamız lazım. Bu insanlar neden paralarını bankaya yatırmak yerine duvarların içine, kuyuların dibine gömdüler? Bunu anlamak için tarihin derinliklerine inmeliyiz. Anadolu halkını evlerini birer gizli bölme cennetine çevirmeye iten asıl süreç 16. ve 17. yüzyıllarda patlak veren o meşhur Celali isyanlarıdır arkadaşlar. Düşünün ki Osmanlı'nın o muazzam hukuk ve adalet sistemi bozulmaya başlamış, yerel idareciler halka ağır vergiler yüklemiş, asayiş diye bir şey kalmamış. İşte o dönemlerde halk canını kurtarmak için göç etmek zorunda kalmıştır. 1519 ile 1610 yılları arasındaki bu ilk büyük isyan dönemlerinde halk yanına alamadığı altınları genellikle evlerin temellerine veya kuyu çeperlerine gömme refleksi geliştirmiştir. 1623 ile 1658 yılları arasındaki Abaza Mehmet Paşa isyanı gibi daha büyük karışıklıklar döneminde incelediğim büyük konaklarda artık çift duvarlı sistemler ve sahte oda inşasının olduğunu tespit ettim. 18. yüzyılda ayalık sistemi denilen yerel güç odaklarının ortaya çıkmasıyla yüklük içindeki gizli bölmeler ve evden dışarı çıkan kaçış tünelleri mimarinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 19. yüzyılda ekonomik daralma ve vergi reformları nedeniyle özellikle ocak arkaları ve taban altındaki o küçük ulaşılamaz bölmeler daha çok tercih edilir olmuştur. Özellikle 3. Murat döneminde yaşanan o ilk büyük enflasyon dalgasını bir hayal edin. Paranın değeri bir gecede düşüyor. Halk nakit paradan kaçıp altın ve mücevhere sığınıyor. Bu birikimler ya devletin ağır vergilerine gidecek ya da eşkıyaların talanına uğrayacak. İşte bu korku Anadolu'daki mimarları ve taş ustalarını birer gizleme uzmanı haline getirmiştir. Şimdi hazırsanız arazide en çok karşılaştığım o 5 kritik noktayı incelemeye başlayalım. Arkadaşlar bir evin kalbi mutfaktır. Mutfağın kalbi ise ocaktır. Ama eski evlerde ocak sadece yemek pişen bir yer değil, ısıl kamuflajın zirvesidir. En kritik noktadır. Neden mi? Çünkü sürekli yanan ateşin yarattığı is ve duman o duvarda yapılan her türlü müdahaleyi doğal bir perde gibi örter.
yıllarca o isli bacaların, eski bacaların içine fener tutmuş, araştırmış biri olarak size ocaklıkların yapısından bahsedeyim biraz. Bunlar genellikle duvarın içine yarım daire şeklinde tuğla veya taştan inşa edilen çok karmaşık yapılardır. Size basit gelebilir ama öyle değildir. Gerçek bir ustanın en büyük imtihanı o bacanın iyi çekmesini sağlamaktır arkadaşlar. Eğer usta bacayı yanlış yaparsa duman odayı kaplar. Ama biliyor musunuz? Bazen bu teknik hata tamamen bilinçli yapılır. O yoğun is tabakası arka duvardaki belirli bir taşın veya tuğlanın yerinden oynatıldığını saklamak için kullanılan en doğal malzemedir. Ateş tuğlası arkası ocaklardaki ilk gizleme noktasıdır. Tam ateşin en harlı olduğu noktanın hemen arkasındaki taşlar bazen ısıya dayanıklı özel bir bölme barındırır. Bir hırsızın veya vergi memurunun evin içine girdiğini düşünün. O zaman ocağın sönmesini bekleyecek, soğumasını gözleyecek de orayı kontrol edecek. Bu neredeyse imkansızdır arkadaşlar. Kül ambarının altı. Ocağın önünde biriken küllerin döküldüğü o tozlu çukurun altında Horasan harcıyla yalıtılmış gizli bir bölme bulunur. Külün yalıtım özelliği sayesinde o çukurun altındaki metal eşyalar nemden ve korozyondan yüzyıllarca korunur. Kazılarda bu eserleri pırıl pırıl hiçbir şey olmadan çıkardığımız çok olmuştur. Bacalar ise başlı başına birer labirenttir. Bacanın evin tepe noktasını geçmesi statik bir zorunluluktur ama bu dikey kanalın içinde dumanın çekişini bozmayacak şekilde yanlara açılan o küçük hücreler gerçek saklama noktalarıdır. Bazı bacalar sahte olarak tasarlanmıştır. Dışarıdan bakılınca duman tütüyor gibi görünür ama içeriden aslında gizli bir odaya hava sağlayan bir kanaldır. Yani baca değildir. Kazılarımda beni en çok zorlayan ama en büyük sürprizleri sunan ikinci ve en stratejik noktamız kuyulardır. Bir kuyu inşa etmek öyle kolay iş değildir arkadaşlar. Ya ana kayayı oyarsınız ya da toprağı taşlarla örersiniz. Kuyuların hazine saklamadaki en büyük gücü derinlik ve suyun yarattığı o doğal caydırıcılıktır. Kim buz gibi suyun içine metrelerce derine inmeye cesaret edebilir ki arkadaşlar? O nice karanlık kuyulara sarkıttığım halatların ucunda öğrendiğim en büyük ders kuyu duvarlarındaki o taş işçiliğine çok dikkat etmeniz gerektiğidir. Aşağı doğru indiğinizde oradaki o taşların dili size çok şey anlatır. Eğer kuyu duvarındaki taşlar arasında bir tanesi diğerlerinden belirgin şekilde farklıysa, mesela daha büyükse, farklı bir kaya türünden yapılmışsa veya üzerinde bir sembol, bir işaret varsa işte oraya odaklanmalısınız arkadaşlar. Mesela tek delikli taş, o taşın hemen arkasında küçük bir oyuk olduğunun habercisidir. Eğer 3 delik varsa taşta bu daha büyük bir işarettir. Genellikle birden fazla gizli bölmenin veya kuyudan başka bir yere açılan bir tünel girişinin simgesidir. Veya kuyunun duvarının hemen yanından bir insanın sığacağı kadar böyle bir saklama alanının simgesidir. Ve bazılarının içinde çıkıntılı böyle bir taş olur. O çıkıntılı taşı tutunma noktası sanır ama aslında o taş çekildiğinde arkasındaki bölmeyi açan bir kapaktır. Eğer ibrik sembolü görürseniz kuyu duvarlarında veya yakınında suyla doğrudan ilişkili çok değerli bir gizli mekanın habercisidir bu. Eğer kuyunun duvarındaki taşlar tamamen nizami ise o zaman kuyunun tam dibine bakılır. Kuyu dibindeki döşeme taşlardan biri mutlaka diğerlerinden farklıdır ve o taş kaldırıldığında altından gerçek gömü çıkar arkadaşlar. Özellikle Ermeni ustalar bu konuda öyle ileri gitmişlerdir ki kuyuların alt kısmından açılan tünellerle evi terk etmeye yarayan kaçış yolları veya gizli odalar inşa etmişlerdir. İzlediyseniz arkadaşlar Yusuf abiyle beraber onların eski Ermeni evindeki o evin içindeki aşağı doğru açılan kapının hemen altında olan tünelin girişi gibi. İzlemeyenler varsa kanalımızın ilk paylaşılan videolarındadır. Bulup kanal içinde arama yapıp izleyebilirsiniz arkadaşlar.
Türk konut geleneğinde eşik sadece bir kapı altı elemanı değildir arkadaşlar. Orası evin namusu ve ruhani koruyucusudur. Bu inanç sistemi eşikleri kıymetli varlıkların saklanması için psikolojik bir kale haline getirmiştir. Anadolu'da eşik iyesi ya da astana cini gibi varlıklara inanılır. Halk arasında eşikte oturulmaz, eşiğe basılmaz denmesinin sebebi budur. Orada bir ruhun, bir koruyucunun olduğuna inanılır. Bu kutsiyet öyle güçlü bir koruma sağlar ki bir yabancı veya hırsız eşikteki taşı kaldırmayı aklından bile geçiremez. Bu toplumun ortak hafızasına kazınmış bir güvenlik protokolüdür. Yapmış olduğumuz kazılarda eşik altlarında bulduğum saklama gelenekleri ikiye ayrılır arkadaşlar. Birinci, temel parası. Yani bir ev yapılırken evin bereketi artsın ve zor günlerde aileye dayanak olsun diye ana giriş eşiğinin altına bir miktar altın veya gümüş yerleştirilir. İkinci olarak ev içi gömü. Bu da çok daha eskiye, Tunç çağına kadar uzanan bir gelenektir. Eskiden ölülerin, özellikle bebeklerin evin bağının kopmaması için tabana veya eşik altına gömüldüğünü biliyoruz arkadaşlar. Karşımıza çıktı, gördük. İşte bu kadim gelenek zamanla değerli eşyaların evin ruhuna emanet edilmesi şekline dönüşmüştür. Eşik, dış dünya ile mahrem alan arasındaki o son sınırdır. Oraya saklanan her şey evin bir parçası olarak kabul edilir. Dördüncü durağımız eski konakların tozlu tavan aralarında gezinirken ahşap işçiliğinin zirve yaptığını gördüm. Yüklükler ve gusülhaneler. Safranbolu evlerini bir düşünün. Odalar öyle bir tasarlanmış ki sofadan bakınca odanın içini tam olarak göremezsiniz. O dolaylı giriş mahremiyeti korur. Bu evlerdeki odalar aslında her biri bağımsız birer ev gibidir. Oturma, yemek yeme ve hatta banyo yapma alanı o odanın içine ahşap odalara gizlenmiştir. Bu yüklük sistemlerinin içinde 3 temel gizleme tekniği kullanılır arkadaşlar. Sergenler, tavanın hemen altında odayı dört bir yandan dolanan raflardır arkadaşlar. Açıklamasını da yapalım. Bu sergenlerin tavanla böyle birleştiği o oymalı bölmeler göz hizasının çok üstünde kaldığı için kimsenin dikkatini pek çekmez. Ve küçük ama kıymetli eşyaların saklanması için birebirdir. Çift tabanlı dolaplar. Yüklüklerin zeminindeki ahşap panel aslında hareketlidir. Onu kaldırdığınızda evin devasa kirişleri arasındaki o boşluklar ortaya çıkar ki orası bir serveti saklayacak kadar geniştir. Ahşap paravanlar oda girişlerinde odayla dışarısı arasındaki teması kesen muşabaklı veya düz ahşap panellerin içindeki silindirik boşluklar önemli aile belgelerinin veya tapuların saklandığı en güvenli yerlerdir. Ahşabın nemi dengeleme özelliği bu eşyaların bozulmadan kalmasını sağlar. Evet arkadaşlar, son olarak evin en sağlam, en yıkılmaz kısmına, yani Horasan duvarlara ve temellere geliyoruz. Anadolu mimarisinde Horasan harcı yapıya sadece sağlamlık katmakla kalmaz, aynı zamanda bir zırh görevi görür. Sizlerin de bildiğiniz gibi balyozun bile geri sektiği o efsanevi Horasan harcıyla ilk karşılaştığım anı hiç unutmam arkadaşlar. Peki nedir bu Horasan harcını bu kadar özel kılan? Daha önceki birkaç videomda da bahsettiğim gibi Horasan harcı kireç, su ve tuğla tozunun ve bazı farklı maddelerin o muazzam birleşimidir arkadaşlar. Bu karışımın içindeki her malzemenin bir görevi vardır. Kendine ait bir görevi vardır. Tuğla tozu ve kırığı bağlayıcı güç verir ve kuruduğunda orijinal taşla aynı rengi alarak müdahaleyi, yani fark edilmeyi gizler. Sönmüş kireç ise yapışmayı ve taş gibi sertleşmeyi sağlar. Kil ve kum ise dolgu malzemesi olarak duvarın kalınlığını ve yalıtımını artırır. Bazı harçlara yumurta akı katıldığını biliyoruz. Farklı maddeler katıldığını biliyoruz. Ama asıl sır
kireçle tuğla tozunun girdiği o kimyasal reaksiyondur arkadaşlar. Horasan harcıyla kapatılmış bir bölmeyi arazide fark etmek neredeyse imkansızdır. Hele bir de üzerinden zaman geçip o ana kayayı aynı renge getirdiyse. Bu harcı kırmak için öyle balyozla vurmak yetmez. Ancak pürmüzle ısıtıp üzerine işte sirkedir veya tuz ruhudur veya farklı daha önceki videolarımda da bahsettiğim malzemeleri, maddeleri, sıvıları dökerek şoklamanız gerekir ki ancak o zaman çatlasın. Merdiven basamaklarının altındaki o kör boşluklar veya duvar içindeki sağır odalar bu harçla mühürlenerek yüzyıllar boyu saklı kalmıştır arkadaşlar. Özellikle temellerdeki o devasa ana taşlar yapının tüm ağırlığını taşıdığı için kimsenin dokunmaya bile böyle cesaret edemeyeceği hazinenin en güvenli limanıdır. En güvenli saklama alanıdır. Şimdi arkadaşlar, mimari teknikler bir yere kadar korur ama halkın inançları hazineyi sonsuza kadar saklar. Neden böyle diyorum? Köylülerden, orasının halkından, eskilerden, yaşlılardan dinlediğim ve sahada psikolojik etkisini bizzat gözlemlediğim tılsımlı hazine efsaneleri hırsızları caydırmak için geliştirilmiş en etkili psikolojik silahtır arkadaşlar. Bakın, tılsım yok demiyorum. Evet vardır. Bizzat kendim yaşamışım. Ama her yerde değil arkadaşlar. Her yerde var denmesinin sebebi işte o az önce bahsettiğim konu içindir. Bu efsaneler yani aslında olmayıp da var denilen o bazı yerdeki tılsımlar genellikle 3 şekilde karşımıza çıkar. Birincisi caydırıcı tılsımlar. Bir yeri kazdım, ertesi gün baktım ki toprak kendi kendine dolmuş derler mesela. Bu hikayeler o bölgeye dokunulmaması gerektiğini anlatır. İkinci, aldatıcı tılsımlar. Tam hazineye böyle ulaşacakken karşımıza güzel bir kuşun veya bir tavşanın veya işte bir kurbağanın veya her neyse çıkıp sizi oradan uzaklaştırması anlatılır. Bu arkadaşlar dikkati dağıtmak için uydurulmuş bir masaldır. Eğer ki kişinin kendisi görmemişse, birisi bunu söylüyorsa bu aynı dediğim gibi anlatılan bir masaldır, bir boş yalandır. Yani şunu demek istiyorum. Tılsım yok demiyorum, bakın vardır. Eğer onu kendin yaşamışsan buna inan. Çünkü definecilik aleminde dönen yalan gibi hiçbir alemde yalan dönmez arkadaşlar. Üçüncü, şimdi kurban inanışı. Bazı hazinelerin ancak kan akıtıldığında bir kurban kesildiğinde ortaya çıkacağına inanılır. Evet, tılsımlar kan ile yapılmıştır. Ve bazı tılsımlar kan akıtılınca ama tılsım nasıl yapılmış ise ve nasıl çözülecek ise o şekilde yapıldıysa çözülebilir. Arkadaşlar, tılsımın nasıl yapıldığını bilmeden çözümünü bulamayız. Karşımızdaki düşmanı bilmeden biz galip gelemeyiz. Hastalığın ne olduğunu bilmeden, hastalığa bir teşhis koyamadan ona bir ilaç bulamayız. Hangi ilacı kullanacağımızı bilemeyiz. Nasıl örnek verebilirim başka size? Burada bir tılsım var, gidelim şunu yapalım. Kim dedi? O tılsım nasıl yapılmış? O tılsımın çözümü için neler gerekiyor? Hiç önemli değil. Adı tılsım ya. Git bir şeyler yap, birden duyduğun şeyleri yap, tılsımı çözeceksin. Çözersin tılsımı, çözersin. Tılsım mı seni çözüyor? Sen mi onları çözüyorsun, o zaman görürsün. O yüzden diyorum arkadaşlar, tılsımı çözmek için o tılsımın ne gibi bir tılsım olduğunu bulmadan çözümünü yapamazsınız. Evet, tüm bunlar yani yapılan tılsımların sebebi aslında birer güvenlik protokolüdür arkadaşlar. Amaç güvenliktir her zaman. Korumadır, korumaktır. Bir yerin tılsımlı olduğu söylentisi o evin içindeki sırları, oradaki o gömüyü fiziksel bir bekçiden yani gerçek kişiden, askerden, ne bileyim işte jandarmadan, polisten çok daha iyi korur. Neden böyle olduğunu anlamışsınızdır. Neden böyle dediğimi anlamışsınızdır. Jandarma orada olmaz. Polis orada olmaz. Olmadığı zamanlar olur. Orası yalnız olur. Orası boş olur. İşlem yapabileceğiniz zaman bulabilirsiniz ama tılsım var denilen yerde güya hani orada her zaman o tılsım vardır çünkü. Hiçbir yere gitmez. Ve tılsım korkusu insanların içinde de varsa
oraya gitme konusunda sıkıntı olur diye işte bana öyle olur, böyle olur, nasıl olsa bilmiyorum neyin ne olacağını, kendimi riske atmayayım diye zaten kendisi gitmez. Ama jandarma veya kişisel yani böyle bir insanın koruduğunu düşünürsek orada onların olmadığı zaman yine giderler, bir şekilde bir şeyler yapılır. Onu demek istiyorum ama tılsım konusu her zaman orada olduğu için daha caydırıcıdır. Eskiden de bu böyleydi. İşte arkadaşlar, eski evlerin sırları dediğimiz şey aslında bir milletin zor günlerde gösterdiği o muazzam zekanın ve hayatta kalma azminin yansımasıdır. Celali isyanlarının o karanlık günlerinden bugüne ulaşan bu yapılar sadece taş ve tahtadan ibaret değildir. Onlar birer mühendislik harikası, birer strateji belgesidir arkadaşlar. Yürürken bir evin bacasına, bir kuyunun taşına veya bir yüklüğün oymasına baktığınızda sadece estetik görmeyin arkadaşlar. O duvarların arkasındaki yaşanmışlıkları, o sessiz bekleyişi hissedin. O zamandaki insanların yaşadıklarını, korkularını ve tedirginliklerini ve çaresizliklerini hissedin. Eski evlerin sırları Anadolu'nun gerçek hazinesidir ve bu hazineyi anlamak, bu toprakların ruhunu kavramaktır. Umarım bu videomuz yani bu yolculuğumuz sizin de eski evlere bakışınızı biraz da olsa değiştirmiştir. Bir sonraki bölümde bu sırların daha derinlerine inmemizi istiyorsanız yorumlardan düşüncelerinizi bizimle mutlaka paylaşın. O zamana kadar tarihin fısıltılarını dinlemeye devam edin arkadaşlar. Ahan da buldum demeniz dileklerimle diyorum her zamanki gibi ve bunu bütün kalbimle diyorum. Bir dahaki videomuzda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, şansınız açık olsun.